Çamaşır makinesinin rulman değişimi yapılacağı zaman artık kazanlar bildiğiniz gibi pres kazan, yani tek parça. Ne yapılıyor? Kazan kesiliyor. Bunun için spiral aletini kullanıyorduk. El taşlama aleti de diyebiliriz. Tehlikeli ve riskli arkadaşlar. Bunu kullanmak, çalıştırmak. Çünkü patlama riski var. Fakat başımıza hiç gelmedi. Ancak başımıza böyle bir şeyin gelmemiş olması hiç gelmeyeceği manasına gelmiyor. Biraz riskli bir işlem, öyle diyeyim. Yeni bir cihaz denemeye karar verdik. Sebebi de şu: bu el taşlamayla yapılan kesmelerin tehlikeli olması. İkincisi, kesim işlemi yapıldıktan sonra plastikte kesim yapılan yerde bir miktar malzeme kaybı oluyor. Bunun sonucunda da videoda gördüğünüz gibi aralara kağıt koyarak, karton vesaire artık ne olursa yükseltiyoruz ki kazan plastiğe sürtmesin. Çok yükseltirseniz içerisine çorap vesaire kaçar. Dolayısıyla biraz uğraşmak gerekiyordu. El taşlama aletiyle yaptığımız kesimlerde bu kazan boşluğunu çok iyi ayarlamanız lazım. Evet, diğerine göre çok hızlı kesim yapabiliyorsunuz. Fakat ne kadar ince kesici uç kullansanız da plastikte kayıp fazla oluyor. Sonrasındaki kaynak işleminde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Aslında birazdan göstereceğim alette kaynak yaptığınız zaman aradaki boşluğu ayarlama gereği hissetmediğinizden daha stresli bir kaynak yapıyorsunuz. Videoda gördüğünüz cihazı denemeye karar verdik. Raspa aleti diye geçiyor. Cihazı tanıtmıyorum bu arada. Bir sürü markası var. Bu cihazla yapılan kesimlerde ise tehlike çok düşük. El taşlamayla kıyaslayınca bayağı tehlikesi az bir cihaz. Çok güzel kesim yapıyor. Kötü yanı, diğerine göre işlem biraz daha uzun sürüyor. Yani yavaş işliyor. Fakat daha güzel bir kesim sağlıyor. İkinci güzel yanı da plastikte kayıp çok az olduğu için araya kağıt vesaire koyup plastiğin mesafesini kaynak öncesinde ayarlamanıza gerek kalmıyor. Bu da çok güzel. Gayet düzgün işini yapıyor. Yani evinde ya da tamirhanesinde böyle bir cihazı düşünenler varsa fikir vermesi açısından böyle bir video çekmeye karar verdim. Gayet memnun kaldık biz. Kaynak işleminde de bir sorun çıkmadı ve kazanları bu şekilde kaynattığımızda herhangi bir sürtme, plastikle metal kazan arasındaki boşluğun fazla olması gibi sorunlar yaşamadık. Gayet güzel, başarılı bir cihaz. Videoda gördüğünüz gibi tüm işlemleri de başarıyla tamamladık. Biraz bu cihazın gürültüsü fazla. Ancak bileğe yormuyor, kişiyi yormuyor, sağa sola pislik bırakmıyor. Avuç içi taşlama aletinde her taraf batıyordu. Çok parça atıyordu etrafa ve bunları tekrar temizlemeniz, süpürmeniz lazım. Ancak bunda o kadar etrafı kirletmiyor. Zaten videoda da görüyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.